Ben bu bandanayı Diva Natural Baby Koton'la öreceğim. 50 gramı 200 metre uzunluğunda %100 koton iplik. Tığ olarak da 3 milimetre tığ tercih ettim. Aynı kalınlıkta farklı iplerle de örebilirsiniz. Şimdi ilk ilmeklerimizi atarak bandanamızı örmeye geçelim. Bandanayı örmeye ortadan başlayacağım. İlk zincirimizi çekerek başlangıcı oluşturmaya başlayalım. Şu şekilde bir ilmek alıyorum ve ilmeği sıkıştırarak sabitliyorum. Sayıya dahil etmiyorum. Şimdi 5 zincir çekerek modelimizin birinci sırasından başlayacağız. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5. zincire batıyorum. Şu şekilde 2 ilmeğin altından tığ geçiriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 2 adet ikili trabzan öreceğim. İlmekleri ikişer ikişer kapatıyorum. 1, aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha örüyorum. 2. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 tane ikili trabzan daha örüyorum. 1, 2. Son olarak tığın başını bu sefer 2 kez doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Sıra sonunda bir üçlü trabzan örerek sırayı kapatıyorum. İlmekleri yine ikişer ikişer 3 seferde kapatıyoruz bu şekilde. Birinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. Şimdi modelimizin ikinci sırasına başlayacağız. 7 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İkinci sıranın başlangıcını bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını dolayıp trabzanların arasındaki zincirin altından tığ geçirip ilmek çıkartıyorum. İkili trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Alt sıradaki ikinci trabzana batıyorum. Sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladıktan sonra alt sıranın zincirlerin arasından bu şekilde batıyorum. Üçlü trabzan örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Şimdi ikinci model tekrarına başlayacağım. Sağ ve sol kenarda bu şekilde dolgu artışlar olacak. Şimdi tekrar 4 zincir çekerek başlıyorum. Trabzanın tepesine batıp 2 ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra aynı noktaya batıyorum. 2 adet ikili trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Burada tek trabzanın tepesine batıyorum. Önce 2 ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra aynı noktaya 2 adet ikili trabzan daha örüyorum. Tekrar tığı doluyorum. Alt sıranın dönüş için çekmiş olduğumuz 7 zincirinden dördüncüsüne batacağım. 1, 2, 3, 4. Buraya önce 2 ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra aynı noktaya batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Son olarak ise tığın başını 2 kez doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Bu sefer üçlü trabzan örüyorum. İlmeklerimi 3 seferde kapattım. İkinci model tekrarının birinci sırasını tamamladım. Dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Yine 7 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çektikten sonra yine dolguların arasındaki zincirin altından batıp ikili trabzan örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu sefer bu dolguların birleşim yerinden batıp ilmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Zincirlerin altından batıp ikili trabzan ördükten sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Dolguların arasına batıp bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine zincirin altından batıp ikili trabzan örüyorum.
3 zincir çektikten sonra bir ikinci trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladıktan sonra alt sıranın zincirlerinin arasından batıp üçlü trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. 2 model tekrarı yaptım. Dönüyorum. Şimdi 3. tekrara başlayacağım. Gördüğünüz gibi bir dolguyla başladık. 1, 2, 3 dolgu oldu. Daha iyi anlaşılması için 3. tekrarı da birlikte yapalım. Şimdi tekrar 4 zincir çekerek başlıyorum modelin birinci sırasına. Trabzan tepesine batıyorum. Önce 2 trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra aynı yere batıp 2 trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Tek trabzanın tepesine batıyorum. Önce 2 trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra aynı yere batıp 2 trabzan daha örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Alt sıranın dönüş zincirlerine geldim. Yine 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. 2 ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra aynı noktaya batıp 2 trabzan daha örüyorum. Son olarak tığın başını 2 kez doluyorum. Zincirlerin altından batıp üçlü trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Modelin ikinci sırasına başlıyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. Birinci trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çektikten sonra trabzanların arasındaki zincirin altından batıp ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanların arasına batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine bir ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çektikten sonra trabzanların arasına batıp sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Üç zincir çektikten sonra alt sıradaki bir ikinci trabzana batıyorum yine. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladıktan sonra yine zincirlerin arasından batıp üçlü trabzanla sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde toplam 3 kez model tekrarı yaptım. Gördüğünüz gibi gittikçe yanlardan genişlemeye başladı. Birinci tekrarda tek, ikinci tekrarda 1, 2, 3, üçüncü tekrarda 1, 2, 3, 4, 5 bu çıkıntılardan oluştu. Bu şekilde devam edecek. İstediğiniz yüksekliğe gelene kadar bu şekilde devam edin. Kenar tığlamasını yaparken tekrar birlikte olacağız. Bandanayı istediğim uzunluğa kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 model tekrar yaptım. Bir sırada birinci sırayı örerek tamamladım. Ölçülerini de vermek istiyorum. Bandananın yüksekliği yaklaşık olarak 27 santimetre. Yan kenar uzunluğu 40 santimetre. Üst uzunluk ise 58 santimetre. Şimdi bandanamızın kaldığımız yerden devam ederek bu köşeye kadar sık iğne öreceğiz ve bağcıkları örmeye geçeceğiz. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Aşağı doğru köşeye kadar sık iğne öreceğim. Bir zincir çekerek başlıyorum. Daha sonra bu kenarda örmüş olduğumuz üçlü trabzanların arasından ve zincirlerin arasından batarak sık iğne öreceğiz. Her boşluğa üçer sık iğne örüyoruz. 1 2 3. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 3 sık iğne de buraya örüyorum.
diğer boşluğa geçiyorum. 3 sık iğne örüyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam ediyorum. Son boşluğa da 3 sık iğne örüyorum. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi bu ilk zincire, yani başlarken battığımız ilk zincire batıyorum. Buraya 3 sık iğne örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2 ve 3. Şimdi diğer yan kenara geçiyorum. Aynı şekilde 3'er sık iğne örerek devam edeceğim. Bu fazlalık ipi de araya alarak gizleyeceğim. Son boşluğa da 3 sık iğne ördüm. Şimdi bağcık için zincir çekeceğim. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Ben 80 zincir çekeceğim. ...80 zincir çektim. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sadece bir kanadını alıyorum ve sık iğne örmeye başlıyorum. Zincir sonuna kadar bu şekilde sık iğne örelim. Zincir boyunca sık iğne ördüm. Şimdi bandananın üst bölümünden sık iğne örmeyi sürdüreceğim. Yan taraftan sık iğne örerek gelmiştik. Son sık iğnenin ilmeklerine bu şekilde batıyorum. 2 kanadını alıyorum. Bir sık iğne buraya örüyorum. Devam ediyorum. Şimdi trabzanların tepelerine batarak sık iğne örüyorum. Zincirlerin altından batıp bir sık iğne örüyorum. Yine trabzanların tepesine batarak sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Trabzanların tepesine örerek devam ettim. Yine zincirlerin altından batıp buraya bir sık iğne örüyorum. Her trabzanın tepesine birer sık iğne, bir sık iğne de zincirlerin altından batarak örülecek. Diğer köşeye kadar devam edelim. Diğer uca kadar geldim. Şimdi son olarak buraya batıyorum. Hemen sık iğnelerin altına bir sık iğne örüyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi 80 zincir örüp dönüşte de sık iğne örerek bu kenara geleceğiz. Devam edelim. 80 zincir çektim. 3. zincire batıyorum. Sadece üst kanadını alıyorum ve sık iğne örerek devam ediyorum. Son zincire de batıp bir sık iğne ördüm. Son olarak üst sıraya örmüş olduğum sık iğnelerin sonuncusuna batıyorum. Yan duvarına batıp bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Bir sık iğne daha örüyorum. Şimdi yan tarafta örmüş olduğum sık iğnelerle birleştireceğim. İlk ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. İkinci bağcığı da tamamladım. Şimdi bütün çevresine bir sıra daha örerek bandanayı tamamlayacağız. Tığın başını doluyorum. 2 boşluğun arasındaki bu ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıp ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir trabzan daha örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Son ördüğüm trabzanın son ilmeklerinin ön kanatlarına bu şekilde batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir trabzan örüyorum. Bir zincir çektikten sonra aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Daha sonra yine 2 boşluk arasındaki bu ilmeğe batıyorum. Kaydırma örüyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. 2 boşluğun arasındaki ilmeğe batıp bir trabzan örüyorum. Bir zincir çektikten sonra aynı yere batıp bir trabzan daha ördüm. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Son trabzanın ilmeklerine batıp kaydırma örüyorum. Tekrar tığı doluyorum. Aynı yere batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektikten sonra bir trabzan daha örüyorum.
Yine iki boşluğun arasındaki ilmeğe batıp kaydırma örüyorum. Bu şekilde devam ederek başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç zincirine geldim. Sık iğne örerken bu zincirin içerisine 1 2 3 sık iğne örmüştük. Şimdi tığın başını doluyorum. Tam ortadaki noktaya batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İkinci trabzan, bir zincir çekiyorum. Üçüncü trabzan örüyorum. Bu tarafta 2 trabzan örüp kirpik yapmıştık. Köşe noktada ise 3 trabzan örüp şimdi kirpik yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Son trabzanın üstteki 2 ilmeğinin arasından batıp ilmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. Şimdi yine aynı yere batarak bir trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. İkinci trabzan, bir zincir çektim. Üçüncü trabzanı örüyorum. Köşeyi bu şekilde dönüyoruz. Daha sonra iki boşluğun birleştiği noktaya batıyorum. Kaydırma örüyorum. Yine iki boşluğun birleştiği noktaya batıyorum. Birinci trabzanı ördüm. Bir zincir çekiyorum. İkinci trabzanı ördükten sonra 3 zincir çekip kirpik çalışıyorum. Aynı yere batıp birinci trabzanı örüyorum. Bir zincir çektikten sonra aynı yere batıp ikinci trabzanı ördüm. Yine iki boşluğun birleştiği noktaya batıp kaydırma örüyorum. Aynen bu taraftaki gibi burada da trabzanları gösterdiğim şekilde örerek bağcığa kadar devam edelim. Bağcığa kadar ördüm. Şimdi buradaki sık iğnelerin sonuncusuna batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi bağcık üzerine sık iğne örerken kirpik çalışacağız. Her sık iğnenin karşısındaki ilmeğe batıyorum. Sırayla 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Son sık iğnenin ilmeklerine şu şekilde ön kanatlarına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kirpik ördüm. Devam ediyorum. Yine sık iğnenin karşısındaki ilmeğe batıyorum. Sırayla 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Yine 2 zincir çekiyorum. Sık iğne ilmeklerinin ön kanatlarına batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Devam ediyorum. Sırayla 3 sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekip kirpik çalışıyorum. Bu şekilde bağcığın sonuna kadar devam ediyorum. Kirpik ördükten sonra sırayla yine 3 sık iğne örüyorum. Tam son sık iğnenin karşısına geldi 3. sık iğne. Yine 2 zincir çekip bir kirpik örüyorum. Dönüş yapacağım. Dönüş için çekmiş olduğumuz zincire batıyorum. Aynı yere 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Dönüş yaptım. Şimdi üst tarafta aynı şekilde devam edeceğim. İlk sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Tam bu sık iğnenin karşısına 2 zincir çekip bir kirpik örüyorum. Daha sonra yine sırayla 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 2 zincir çekip kirpik örüyorum. Bağcığın bitimine 2 sık iğne kaldı. Son kirpikten sonra 1 2 sık iğne örüyorum. Şimdi bandananın üst bölümüne geçerken burada daha düzgün görünmesi için 1 2 3. sık iğneye batıp bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde daha düzgün gözüküyor. Şimdi buraya yine 2 zincir çekip bir kirpik örüyorum.
Sırayla devam ediyorum. Yine 3 sık iğne ördükten sonra bir kirpik çalışıyorum. Bu şekilde bu bağcığa kadar örelim. Üst bölümde son kirpiği örüyorum. Daha sonra 1-2 ilmek atlıyorum. İlk sık iğnenin karşısına batıyorum 3. ilmeğe. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi diğer bağcığın üzerinde sık iğnelerin karşısına batarak 3 sık iğne ördükten sonra 2 zincir çekip bir kirpik çalışıyorum. Yine 3 sık iğne örüyorum. Bu şekilde diğer bağcığı ördüğümüz gibi devam edelim. Dönüş zincirine gelince aynı yere 3 sık iğne örüp karşısından sık iğne ve kirpik çalışarak buraya kadar gelelim. Son kirpiği ördüm. 2 sık iğne örüyorum. Ve bandananın örme işlemini tamamlıyorum. İpi kesiyorum. İlmeklerin içerisinden geçirdim. Şimdi ipi bir iğneye geçirip bu kenarı bağlayacağım. Sıradaki ilmeğin arkasından şu şekilde batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe tekrar geliyorum. Üstten batarak ipi arkaya çekiyorum. Burada bir ilmek oluşturarak burayı bağladık. Daha sonra arka tarafta ilmeği yürütüyorum. Bir ilmek atlayıp şöyle geri dönüyorum açılmaması için. İpi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi bandanayı ters tarafından ütüleyeceğim. Son halini sizlerle paylaşacağım. Bandananın bütün işlemleri tamamlandı. Son olarak ters tarafından ütüledim. Son hali bu şekilde. Çok hafif tiril tiril tam bir yazlık bandana oldu. Ütüden sonraki ölçülerini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan faydalanabilirsiniz. Ayrıca görüş ve önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.